Abi eski GM geçmiş. Var mı linki? Bakalım. Ne anlatmış mı bütün mevzuları? Linki var mı? Atsana bakayım bir. Evet arkadaşlar, yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz Night Online'cılar. Video gelmiyordunuz. Bu mu? Ne diyor? Eski Utku itiraf etmiş. Entry Game'de neler oluyor? Bakalım abi. Bakalım. Büyük ihtimalle bizim konuştuğumuz mevzular gibi de. Çünkü başka türlü mantıklı değil yani. Hemen açalım abi şuradan. Böyle izliyoruz da arkadaş telif melif olmaz inşallah herhalde ya. İzleyelim bakalım. Kaç saat bu? Oha oğlum bir saat. Bir saat mi izleyeceğiz? Önemli konu şeylere bakarız ya. XD Game ile ilgili. Nerede oğlum? Şu kulaklığımı bir bulup geleyim ben. İçeride çok fazla fikir sıkıntı yani ayrılıkları yaşıyorduk iş konusunda. Ben çok biraz obsesif olabilirim iş konusunda. Çok fazla ciddiye alıyorum, çok fazla kafa yoruyorum. Ve Night Online benim hayatımda çok büyük, önemli bir yer kapladığı için orada çalışmak benim için inanılmaz bir Böyle iş insanlar. çalışmaya devam ediyorken bir kısım gidiyor. Yani sadece slot gezip cosplayer banlayalım, bu mu? Olay bu mu yani? Hayır, projeler de sunuyorsun. Örnek veriyorum, oyuna giriş etkinlikleri falan gibi bir şeyler var mıydı Night Online'da veya Çark? Çok eskiden Evet. bahsediyorum, yoktu. Aha. Bunları hazırlayıp sunabilirsin. Oyunda ne gibi içerikler değişsin? Örnek veriyorum, slotlar eskiden çok fazla gold atıyordu. Bizi ilgilendiren konu hangisi? Bizi burada. Ha, cosplay'ları temizlemen ne kadar sürer mesela? GM'lik yaptın, doğru mu? Cosplayer'ları temizlemek bir serverda kaç saatini alır? Tek bir serverda mesela Ares'te. Ya da kaç gününü? Ares'te bir şey sürmez canım. Ares'te 2-3 saatte temizlersin. 5 saatte Mesela temizlersin. Zero'da Bütün yeni oyunu serverda. temizlersin yani. Zero'da uzun sürer abi. Her slota bakacaksın. Ama bir haftada oyunu pırıl pırıl yaparsın. Bir hafta. Bir haftada pırıl pırıl yaparsın. Bir haftada 10 günde yaparsın. Peki şu anda da mesela banlandığını Slotlardan söylüyorlar. bahsediyorum bu arada. TBL, MBL işte Cosm'un fixlenmesi Yok. falan, bunlardan sana Değil, anlamam. Bunlardan değil, bahsediyorum. değil. Sadece slotta aktif olan, şu anda kasan oyuncuları Ben diyorum abi. Aslında anlattığım gibi sistem. Oyunda aktif GM yok. Şimdi ben bunun zamanında da Night Online'da aktif bir şekilde oynuyordum. Mesela slotlarda böyle bir sıkıntılar yoktu. Şimdi açık konuşmak gerekir. Yiğit'i öldür hakkını yeme hesabı. Slotlarda sıkıntı yoktu. Çünkü bu kişi aktif GM'de. Anladın mı? Devamlı slotlara bakardı. Sadece slotlara da bakmazdı. Mesela atardın ticket, geri dönüş yapardı veya işte söylerdin. O an müsaitse anlık izlerdi, banlardı falan filan artık yani. Ben söylüyorum abi, o oyunda aktif GM olsa o cosplay'lar kalmaz yani. O yüzden söylüyorum. Şimdi banlanma sistemi anlık değil, dalgalı olarak geldiği için herkes cosplay bıraksın, ekran makrosuna başlasın, mecbur slotlara dolaşacaklar abi, mecbur dolaşacaklar. Oyunun aleyhine bir durumsa tabii. temizlemek bir hafta sürer. Maksimum. Bir hafta sürdü. Peki bu kalıcı çözüm mü? Hani yani şöyle, şimdi bu adam başka çarda açıyor ya gelip. Yani oraya bir pres uyguluyorsun değil mi? Temizlenen slota adam geliyor, bakıyorsun gene bu Evet. boss pat. Yedek karakterlerini getirecek veya adam gerçekten bot var altta ama o an ciniyle dönüyor ve herhangi bir illegal bir şey yok. Adama bir şey yapamayabilirsin o anda, anladın mı? Adam illegaldir normalde ama slota biri adam girince o adam anda açıyordur. legaldir. Evet, ya KS geldiğinde açıyorlar zaten, mantığı o botun. Hı hı. Adama KS'ye gittiğinde adam botu açıyor. O yüzden adama gittiğinde bir şey yapamıyorsun yani. Ha, biliyorsun O yüzden adamda var bu eninde program ama sonunda onu bir hafta 10 günde yakalarsın. Bir açığını bulursun yani. sen o yüzden bulurum. bir hafta Onlar bulamaz. diyorsun. Şu anki durum öyle değil ama. Abi sanki 500 dex basmış gibi çarlar oradan oraya uçuyor yani. Anladın mı? KS atmasını beklemiyorlar yani. Hani genelde makro muhabbeti oluyor. İşte sen bir okçusun diyelim. Senin yanına adam geldi. Sen makroyu bir açıyorsun abi. Seri seri ok fırlatıyorsun. Adam ne kadar yüksek APS olsa bile senden slot alamıyor mesela. KS attığın zaman makro açıyorsun ama şu anki durumda abi çarlar oradan oraya zıplıyor, uçuyor. Ağaçların içinden geçiyorlar, tepesinden falan. Çok değişik yani şu anda. Şu anki durum bambaşka bir durum yani. Bulursa kinart bulur da. O da çok istemiyor gibi. Ben bulurum. Oğlum ban yemek amına koyayım ya. Ne diyor başka? Cosplay'ı temizlemen ne kadar sürer? Endgame'de onay gelmeden iş yapamıyor musunuz? Bak, biz bu konuyu da konuştuk. Bakalım neymiş mevzu. Geçtik bir diğer soruya. Entity Game GM'lerinin dediği gibi endgame'den onay gelmeden oyunda en ufak değişikliği bile yapamıyor muydunuz? Bir de Core Code olan özelliklerin çoğu neden Usko'da yok? İkinci soruya önce cevap vereyim. Koreko'da sistem biraz daha farklı. Orada örnek veriyorum, Krovaz setin verdiği özellikler bile farklı veya işte Dark Knight setlerin verdikleri Koreko'da Japko muydu? Koreko muydu? Abi adam bir tane video izledim. Adam bir eline MP5 takmış, bir eline HP5 takmış.
Night Online'da böyle bir muhabbet yok ki. Adam vuruyor ya, adamın ne canı gidiyor ne manası bitiyor. Farm yapıyor adam. Hasarıyla buradaki mage'in hasarı bile farklı. Dolayısıyla oradaki olan her şeyin buraya gelebilmesi mümkün değil. Veya orada Aynen. suistimal edilmeyen, oyunda var olan bir sürü şey var. Ama Usko'ya geldiğinde oyuncuların suistimal edeceklerini biliyorlar. Lan oyundaki madalya, mavi kutu görevi, çitin görevi bile kaldırıldı oyunda. Değil mi? Eskiden Evet. bunlar vardı. Evet. Günlük gidip oradan NP kasıp Ya suistimal dedi, neye göre suistimal ben bilmiyorum. madalya alabiliyordun. Gidiyordun işte günlük mavi kutu görevini yapabiliyordun. Niye yapamıyorsun şimdi? Hepsi suistimal edildi. Ne yani suistimal dediği ne? Eskiden örnek veriyorum. Yüzük bastığınızda karaktere değil mi? Quest iteminizi en azından aktarabiliyordunuz. Niye aktaramıyorsunuz? Suistimal edildi. Çünkü kara para. Eski zaman bir işleri girdi olaya. dakika bir dakika eski zamanda quest sistem gidiyor muydu la ringle beraber? Tabii. Bir tane item aktarılıyordu benim GM'lik yaptığım Ya mesela mavi kutu falan suistimal olayı ne yani, onu anlayamadım ben çok fazla. Ama hadi questleri geçtim. Mavi kutu ne alaka? dönemde ben kaldırdım. Şu an quest itemlarınızı benim yüzümden aktaramıyorsunuz. Ama oyunun sağlığı için Can yapıyorum. villadan sövmezler ama bundan sonra nasıl söverler belli değil ama. Ama Cosplay'ları yönetimi bu anlatmıyor. Biz bu konuya da değinmiştik. Videolarımda var. Bu hacim kasma olayı var. Tamam mı? Şu anda oyun hacim üzerinden ilerliyor. Tamam, ha cosplay'mış, ha makroymuş, ha ceni çeken legal oyuncuymuş, fark etmiyor. Şu anki sistem cosplay da aynı şekilde, makro da aynı şekilde veya legal oyuncular da aynı şekilde tamamen oyunun işine geliyor. Herkes kazanıyor hesabı. Oyun kazanıyor, işte cosplay yazılım yazan kişiler kazanıyor, bot satan kişiler, işte hesap satan kişiler. Anladın mı? GM'ler üzerinden konuşmuştuk. Yani yetki neyse artık, ne söyleniyorsa GM'ler onu yapıyor abi. Mecburlar. Bakalım öyle miymiş? Direkt banlamıyorlar. Oyun yönetimi bu konuda banlamamaları için onları zorluyor mu diye bir soru sormuş. Aslında bir nevi cevap verdin sen. Ama bu şu an herhalde şu anki GM'ler niye banlamıyor'yu merak ediyor. evet. Şöyle yani biraz da soruda şunu hissettim. Sanki bir yönetim tarafından bir baskı mı var banlamayın şeklinde gibi bir ima da var Yani aslında bu bence kadar orada. cosplay'ın çoğalmasında hani beceriksizlik sayesinde böyle olmuş olamaz diyor adam aslında bir nevi burada. Ben sana şimdi hemen bağlantıyı kuruyorum. Şimdi oyunda aktif GM yok. Tamam mı? Eğer yönetim bu cosplay'lardan şikayetçi olsaydı bu sorumsuzluğu GM'lere yüklerlerdi. Tamam mı? Neden bu kadar serverlarda cosplay'lar var, anladın mı? Neden bu kadar oyuncular şikayetçi diye bu sorumsuzluğu GM'lere yüklerlerdi. Şimdi yüklüyorlar mı bilmiyorum. Aslında benzer dediğin gibi cevapladım. Çok fazla illegal vardı benim zamanımda. Temizledik. Oyun gene para kazandı ve satış rekorları, oyuncu rekorları kırdık biz. Legal oyuncularla kırdık bunları benim çalıştığım dönemde. Şu an çok daha fazla oyuncu vardır. Çok daha fazla kazanıyordur. Ona bir şey diyemem. Ama benim Abi, çalıştığım dönemde satış rekorları ve oyundaki oyuncu sayısı olarak rekorlar kırıldı. Şirketin bize aktardığı bilgilere göre kutlamalar yapıldı. Teşekkürler edildi. İşte sarıldı, öpülürdü falan, anladın mı? abi çok basit. Bugün aktif GM olsa tam o rekorlar daha üstüne çıkar. Bugün cosplay'lara, işte makroculara bu arkadaş gibi slotlara girilse, işte cosplay'lara falan banlanma oluyor olsa şu anda yine rekorlar kırarsın yani oyun olarak. Reklamını da yaparsın, her şeyini yaparsın yani. Partiler verildi. Şu an çok daha yüksektir ama şirket sana illegalleri işte serbest bırak, oyun para kazansın falan gibi bir şey söylemiyor, asla böyle bir şey yok. Zaten işin orada illegalle mücadele aslında en büyük işin. Ama sanıyorum ki şu anki oradaki arkadaşların Ben öyle olduğunu düşünmüyorum ya. En büyük sorumluluk illegal yasaklamaksa, en büyük sorumluluk yönetim için konuşuyorum. Oyuna girip bakmıyorlar mı? Haberlerim yok abi şu anki oyunun son durumundan, güncel durumlarından haberlerim yok abi yönetimin. kolaylarına geliyor. Acaba maaşlar mı yatmıyor? Yok, bence kolaylarına geliyor. Yani Abi şey yani bugün GM bilmiyorum. Ne yapıyor abi GM'ler? 1 saat mi giriyor? 2 saat mi giriyor? Ne yapıyorlar bilmiyorum. oyun ciddi güzel para kazanıyor. Şirket mutlu. Şirket mutluyken oyunda bu şekilde. Oyuncular oynuyorsa oyuncular da mutludur. Şirket satıştan mutlu, oyuncular oynamaktan mutlu. Oyuncuların mutlu olduğunu düşünmüyorum ben. Ya benim kitlem mutlu değil abi. Anlatabiliyor muyum? Sadece benim kitlem değil abi. Benim polemik videolarımı izleyen insanlar görüyorum abi. Bir sürü insanlar var mutlu olmayan. Ya oynayıp da mutlu olmayan insanlar var. Devam abi diyorlar. Şey var bir de bak şimdi. Yönetim eski GM'in dediğine göre en büyük sorumluluk illegalleri işte azaltmaya çalışmaya, bitirmeye çalışmaksa en büyük sorumluluk. Artık şey muhabbeti mi oluyor ya kardeşim? Çok hesap var. Bak şimdi ben mesela biriyle konuştum. Abi adamın 70 tane çarı var. Hakikaten 70 tane çarı var adamın. 70 çarı da kospa bağlıyor adam. Acaba şey mi oluyor GM'ler? Çok fazla işte hesaplar satılıyor, açıklar bulunduğu falan, o tarz mı artık muhabbetler dönüyor acaba? GM'lerle yönetim arasında. Herhalde bilmiyorum yani böyle bu
bu aşamaya tekrardan o mücadeleden sonra buraya nasıl geldiklerini hiç bilmiyorum. Gerçekten hiç Eyvallah. bilmiyorum. Ama dediğim gibi oyuncular mutlu oynuyor. Oynadıklarına göre mutlulardır. Şirket kazanıyor mutlu. Bence iki taraf da mutlu şu anda. Herkes istediğini alıyor şu anda. Valla ben mutlu bir oyuncu göremiyorum abi. Legal olup da mutlu bir oyuncu göremiyorum. Hele ki 200 bin lira, 300 bin liralık olan çarların da o hesapların sahiplerinin de mutlu olduğunu görmüyorum. Bugün oyun her cost dolarsa hiçbir itemin anlamı kalmayacak. Anladın mı? 300 bin liralık hesaplar düşecek 30 bin liraya. Yani bir nevi GM diyor ki ben Cosper'ı banlayıp buraya legal oyuncu gelsin onun derdine uğraşacağım amına koyayım. Slot dolu, bir DC Premium var, Genius'ı var, bitti kafasında. Ya öyle demiyor abi. Adamın 3 saat oyuna bakma mesaisi var. Atıyorum şimdi veya 8 saat neyse. Giriyor gördüğünü banlıyor çıkıyor. Ekstra bir çaba sarf etmiyor. Çaba sarf etmesi için değil mi? Oyuncuların bir cezalandırma yapması gerekiyor. Biz oyunu bakıyoruz kardeşim oynamıyoruz. Peki sen şundan Oyunda haberdar kesilsin. mısın? Oyunun Merak ettiğim geceleri şey. bir kesin. Ya şimdi loglardan da aslında belli olabilir. Yani bakacaksın abi loglara. Atıyorum 10 dakika bile değil ya 5 dakika artık bilmiyorum banlama politikalarında her şeyi bize gösterdikleri gibi mi yoksa farklı detaylar var mı bilmiyorum. Mesela 5 dakika bakarsın moblara işte atıyorum ZR mi yapıyor skill olarak kaç saniye arasında devamlı tuşlara basılmış gibisinden hep aynı saniye çıkarsa ya direkt aslında oradan da ban atabilirler yani slotlara gitmeden mi acaba öyle düşünüyorum ben. Çünkü milisaniye şeyleri gözükecek ya, o loglardan gözüküyordur yani. Ha, ama işte randomize dediğimiz şeyler varsa cosplay'larda onu bilmiyorum işte o zaman mecbur aktif GM olacak abi oyunda. Bakayım o zaman ne oluyor? Sen peki şundan haberdar mısın bilmiyorum. Sizin zamanınızda Cosper banlanıyordu değil mi? Bilmiyorum. Bilmiyoruz. Peki sen şundan Oyunda haberdar kesilsin. mısın? Merak Oyunun ettiğim geceleri şey. bir kesilsin bakayım o zaman ne oluyor? Sen peki şundan haberdar mısın bilmiyorum. Sizin zamanınızda Cosper banlanıyordu değil mi? Herhalde. Şu an hapise atılıyor 3 kere. Nasıl yani? Bot kullanıyor kesin emin ama Evet. hapse mi atıyor? Evet hapise atıyor banlamıyorlar. Ya bu bir karar sonucu olmuş olması gerekiyor. Evet. Maalesef. Hapisten çıkıyor Karar slotuna demek. koşuyor. Yani amına koyayım. şöyle senin söylediğine göre bu cevabı veriyorum. Evet. Hiç mi kesin ban yemiyor mu abi illegaller Yok şu an? ban yemiyorlar şu an. Ben birçok Yemiyorsa bir Cosper'la karar görüştüm. sonucudur. Ben birçok Karar Cosper'la görüştüm bunu. Banlanmıyorlar. Hapse giriyorlar. Hapisten çıktıktan sonra da hepsine Bana da demişti o 15 tane cosp olan çarı var bir de 70 tane cosp olan çarı var. Ban olmuyor değil. Ban oluyor ama çok çok sonra ban atıyorlarmış herhalde. Bana dedikleri o. Tabii kendi gözümde görmedim. Ki zaten mesela hapse atılma olayı da hemen hapse de girmiyor. Adamın 70 tane çarı var. Diyor ki bir tane çarım diyor 5 aydır ne hapse girdi ne ban yedi diyor mesela. Cosp çarından bahsediyor. Ama başka bir çarı var. 1,5 ay sonra hapse giriyor. 6 ay boyunca ne hapis ne ban yemediği çarı var. O da aynı kişi. 1,5 ay sonra hapse giren çarı olan o da aynı kişi. şunu da sordum ben mesela Cosper arkadaşların. Hani kankacığım slota gittiğin gibi adam senin Cosper olduğunu biliyor. Hapisten çıkmışsın gene slota gittiğinde 2 dakika baksa senin gene Cosper yapacağını biliyor amına koyayım. Hemen peşine Evet. banlanmıyor musun diyorum. Yok 15-20 gün 30 gün banlanmıyoruz diyor. Parası çıkıyor diyor. Biraz kâra geçince gene banlanıyoruz. Sen böyle. Karar sonucu demek ki bilmiyorum. Çünkü benim çalıştığım dönemde böyle bir şey yoktu. Sikip geçiyorduk. Yani diyor. bunu bir inisiyatif sonucu GM'in yapabileceğini düşünmüyorum. Ben bu adamı banlamayayım da hapse atayım. Ha, bir tane GM yaptı öbürünü niye banlamıyor da hapse atıyor. Hepsi aynı inisiyatifi alıyor. Ve ne zamandır böyle onu da bilmiyorum mesela. Ya bir Ne kere zamandır? zaten inisiyatif olayını kaldırmaları gerekir. Eğer inisiyatif olayı şimdi anlattığına göre büyük ihtimal var GM'lerde. İnisiyatif olayını kesinlikle kaldırmaları gerekir abi. Kuralları yazarsın detaylarına kadar. O kuralları göre de GM'ler hareket eder. Bu kadar basit abi. Ne inisiyatifinden bahsediyorsun? Yani saçma sapan şeyler abi. Ben bir yayıncıyım. Adam biri normal oyuncu değil. Şimdi sana ne oldu? Adam girdi çara mesela bir anda ban yemiş. Ben bunu kanıtlayabilirim. Ama o adam bunu nasıl kanıtlayacak? Yani inisiyatif denen bir şey olmaması gerekir. Game Master'larda zaten olmaması gereken bir şey. Ben hep onu savunmuşumdur yani. İnisiyatif varsa niye kurallar var o zaman? Süreç Evet. böyle devam ediyor. Vallahi bilmiyorum. Ben çok... Yorum yapabileceğim bir şey değil Ya ve ben- %100 Hı hı. emin olabileceğim de bir şey değil. Şimdi şöyle ben mesela takip ediyorum. Banlanan kişilerin listesini atıyorlar bazen. İşte banlandığı zaman işte böyle sayfa sayfa ban geçiyor falan. Hatta bir Evet. tane Mükbir diye bir arkadaş var. O yayındayken denk geliyor. A adam banlanıyor. Slota gidiyor bir tane. A adam orada farm atarken. İsim Ama benzerliği banlandı diye belki geçiyor. olabilir. Neyse isim benzerliği mi olabilir? İsim aynı isim 2 tane isim olsa oyun çöker amına koyayım database'i. Ya şöyle şunu da söyleyeyim. Aşağıdan GM ban attığı zaman tek bir yazı geçiyor. Hı hı. Bazıları mesela Lure'den banlıyorlar ama aşağıdan illegal software diye Şeye yazıyor. bakalım ya. Ama Lure'den ban yiyor adam anladın mı? Aşağıdan Lure'den dolayı ban yediğini duydunuz mu hiç? Veya küfürden dolayı mutelendi. Böyle Evet. bir yazı gördünüz mü hiç daha önce? Yok. Tek bir yazı yazıyor. Belki adam makroydu ama onu geçti, hapse attı. Hmm. Anladın mı? Ya çünkü şeyden dolayı dedim. Hani illegal miydi bu oyuncu? Bilmiyorum. ben bu arada bunu Belki makroydu, söylememdeki hapse söylememdeki sebebi sana söyleyeyim. 3 tane cosplay arkadaşla görüştüm. Çarlarımız kolay kolay ban yemiyor dedi bana. İşte atıyorum bir sıkıntı olduğunda bir şey olduğunda hapse gidiyoruz dedi.
Hapse girdiğimizde matok alıp çıkıyoruz dedi Keş'le. Sonrasında 15-20 gün 30 gün banlanmıyoruz biz dedi tekrar. Ha gene bazen dedi banlanabiliyoruz işte ne bileyim bazı çarlarımız banyo bazı çarlarımız hapse giriyor. Yani bu denge neye göre yapılıyor ben de bilmiyorum anladın mı? Çünkü ben de usk oynamıyorum. Ben bir de Tamamen inisiyatife göre işte. Bu eski Cem'in anlattığına göre. Burada ne? Night Online kaç durumunu yıl daha merak gider? etmiş bir arkadaş. Bakalım. Night Online'ın sonunu nasıl görüyor? Tahmini kaç yıl daha bu şekilde gider ona göre. Abi Knight herhalde bir 50 yıl daha gider ya. Bunu aslında ben 2016'da şirket içinde kendi kendimize sormuştuk biz. Dedik 2020-22 gibi falan biter bu oyun falan. Kendimize yani çalışanlar aramızda böyle şakalaşıyoruz falan. Yani ciddi bir toplantı falan şekli değil. Kendi aramızda konuşuyoruz. Abi ne kadar gider, kaç yıldır oynanıyor falan. Ben oyuncusu olmama rağmen bunu sorguluyorum. Şu an şu pozisyonda baktığımda artık bir 30-40 yani o zamanlar daha kısa görüyordum ömrünü. Ama şu anki aşamaya baktığımda oyun bu kadar illegalin içindeyken artık makroya bir şey diyorduk değil mi? Makrocular artık melek oyunda. Ya bir kere zaten Night Online çok uzun sürmeyecek. Night Online bitiyor da ben söylüyorum abi cosplay'lar nasıl biter? Cosplay'ların işine yarayacak bir şey olması lazım. Yazılımlara para vermeyecekler. Ekran makrosu kullanacaklar. Ekran makrosu kullandığı için de GM'ler mecburen slotlara gidip işte dalgalı banlanma anti-chat olayı değil. Mecburen slotlara gidip devamlı aktif olarak ban atacaklar. Eski GM'in dediğine göre de bir haftada Zero gibi server'ı temizleyebiliyor musun yani? Yani bir haftada bunu yapabiliyorsan ya kardeşim biz neyi konuşuyoruz abi o zaman? Ya hadi sürsün kardeşim 2 hafta sürsün. Hadi 1 ay sürsün. Ya madem böyle abi 2 senedir biz niye işkence çektiriyorlar bize o zaman? Bu oyunculara daha doğrusu. Ben tekrar yine geldim de. Dediğinde tamam yapalım diyebiliyor. Ama önce ne diyor biliyor musun? Neden? Zaten diyorsun adam örnek veriyorum. Mavi kutu görevini kaldıralım diyorsun. Sebebini açıklıyorsun. Diğer oyuncular bundan yararlanamayacak diyor. Seni süründürüyor. Ondan sonra diyorsun ki oyunun ekonomisine zarar veriyor. Şöyle oluyor, böyle oluyor, şu oluyor. Yani ciddi böyle bir süreç geçiyor aradan bazı konularda. Bazı konularda anlık müdahale edilebiliyor tabii veya hızlı işlem olabiliyor. Ama bazılarını kabul ediyorlar, bazılarını etmiyorlar. Endgame'i ikna etmek zorundalar. Ama her konuda mı değil? Kendi yapmak istemedikleri şeyler veya kendi yapmadıkları şeyler de var. Peki bir şey soracağım. Bu Phoenix'ler falan geldi ya Turtle'lar falan. Onlar acaba Entity Onlar tarafının... hiç bilmiyorum. Ha, Ne okey. onlar? Ya böyle yeni itemler geldi. Phoenix diye böyle uçan kuş, anka kuşu gibi falan itemler falan var böyle. Bowl'da bazı moblar çıkıyor. Bunları kestiğinde o mobun mesela Priest mobu var böyle mesela. Karusların humanları kesebileceği farklı Evet. boyutta. Onları kestiğinde mesela kalkan olan Priest olanı kesersen kalkan Torture düşebiliyor. emeli diyorlar. Yayınlarda duyuyorum ama. Evet. Turtle. Turtle. Ha, Aynen o tamam. kalkan işte. Bu tarz şeyleri mesela o zaman Entity Game ya da söylemediyse de Endgame kendisi yenilik olarak getiriyor. Tabii. Doğru mu? Şöyle söyleyebiliyor. Böyle bir içerik getireceğim. Test edin diyor zaten Entity Game'e. Entity Game'i de test etmesini istiyor. Belki gözden kaçırdıkları bir şey var. Entity Game bunu bulabilir. Ama bunu Ha. getireyim mi diye sormuyor kolay kolay. Birkaç bir şeyi ben getireceklerdi. Hayır getirmeyeceksiniz. Şundan dolayı geçmişte şunlar yaşandı deyip getirtmediğim oldu. Ama ciddi bir şekilde adamlara bir Açıklama. gerekçe sunman gerekiyor. Evet gelmesin Yani diye. o zaman bir dakika şunu soracağım hocam. Yani Endgame tarafı ha bizimkiler istememiş ha siktir edin değil. Yok öyle bir şey yok. Ha okey. Ben getiriyorum. Ya öyle bir şey olabilir mi ya? Ben onu... Yok, Peki bir arkadaşımız demiş ki GM'ken öğrendiğim bir açık, bug, düpe vesaire bir şeyi GM'likten çıkınca Bu arada şunu söyleyeyim. Bir açığı öğrenmek için GM olmana gerek yok. O açığı rastgele de bulabilirsin oyun içinden. Veya nereden bakılacağını söylemeyeyim ama yazılım biliyorsanız zaten bu tür oyunlar C tabanlı olduğu için yazılım. O açığı da yani siz de bulabilirsiniz yani. Kafayı patlatırsanız bulursunuz yani. İlla açık var. Aksine biliyorken fixletemediğimi GM olunca fixlettim yani. yok. Oyunda GM'ken ciddi öğrendiğini GM'likten Anladım. sonra. Anladım. Olmadı o. Aksine oyuncuyken kullanabileceğim bir şeyi kullanmayıp fixletemediğim artık yani bir açığı. GM olduğunda ciddi bir açığı fixletmiştim. Anlattım yayınlarımda falan. Vay arkadaş ya. Benim bulduğum bir açık istemeden söylüyorum tabii. Eski bir tane server kralı beni suçlama yapıyordu bana. Yok işte bu makrocudur, cosp'tur falan filan diye. O şeyi söyledim. Halbuki öyle bir şey olmadığını, oyun içinden bir tane itemi kullandığımı söyledim. Mecbur kaldım daha doğrusu söylemeye. Abi güncelleme yok, bir şey yok. Videoyu paylaşıyorum. Adamlar bir saat içerisinde ya da 2 saat içerisinde kaç saat bilmiyorum da hemen fixlediler. Yeni güncelleme attılar oyuna. Ben biliyordur. Evet. Krovaz bug'ı yani. NPC üzerinde yanmadan istediğin kadar Krovaz çıkarabiliyordun. Eyvallah teşekkür ettim. Şimdi geldik son soruya hazırsan. Hazır. Arkadaşımız Son mu? demiş- Bitiyor mu? bitiyor. Çok güzel. Güzel olmuş. Güzel bir video olmuş. Ben şey konusuna çok fazla katılmıyorum. Yani GM'ler bence yetkiye göre hareket ediyorlar. Ben öyle düşünüyorum GM'ler. Yoksa yönetim karşı olsaydı abi bütün sorumsuzluğu GM'lerin üstüne yıkarlardı. GM'leri değiştirirlerdi yani anladın mı? Başka GM'ler gelirdi yani. Game Master'lar gelirdi. O inisiyatif olayı da bana ters abi. Beni mesela korkutan bir durum o. İnisiyatif olayı. Ben mesela hadi video kayıt yapmıyor diyelim. Hadi yayın açmıyorum diyelim. Normal bir oyuncuyum diyelim.
Tamam mı? Kendi çapımda solo takılan bir oyuncuyum diyelim. O inisiyatif bana yanlış bir kullanımda olursa ben bunu nasıl ispatlayacağım abi? O inisiyatifi kesinlikle kaldırmaları gerekiyor. Kesinlikle. Atıyorum 3 gün bansa 3 gün banlayacaksın. Süresiz bansa süresiz banlayacaksın. Bunun inisiyatif denen bir şey yok. İnisiyatif olursa şimdi bir sürü şüphe, algı, anladın mı? Teori çıkar ortaya. İşte ne mesela? Ya kardeşim adam koz kullanıyor, adam ban yemiyor, hapse atıyorlar diyor değil mi? Şimdi inisiyatif diyorsan belki de bu artık hangi GM'in inisiyatifine kalmış bir durum. Eğer doğruysa adamın 70'ten çarı var. Adam diyor işte 6 ay diyor çarım ban yemedi diyor. Hapse de girmedi diyor. Ama başka bir çarım diyor 1,5 ay içerisinde hapse giriyor diyor. İkisi de aynı adamın çarı. Anladın mı? Adam niye yalan söylesin zaten? Olmaması gerekiyor abi. Bansa ban abi, bitti bu kadar yani. Anladın mı? Neyin inisiyatifi? Sen inisiyatif sunuyorsan GM'lere demek ki senin kurallarında yetersizlik var. Anladın mı? Veya arka planda başka şeyler dönüyor mevzusu olur. O inisiyatif olayı benim şu anda çok canımı sıktı. Onu söyleyeyim yani. Ben o muhabbeti bilmiyordum mesela. GM'lerde inisiyatif olduğunu ben bilmiyordum. Abi yani öyle şey olabilir mi ya? Ne inisiyatifi kardeşim? Ama güzel video olmuş. Bizim aslında konuştuğumuz burada 3 tane soru var. Bizim konuştuğumuz mevzularda. Benim de zaten anlattığım gibi. GM olmaya gerek yok bunları düşünebilmek için. Bunları konuşabilmek için. Bizim de tahmin ettiğimiz gibi, mantık yürüttüğümüz gibi mevzular. Bu eski GM de zaten diyor ki şu anda diyor ne muhabbetler, ne mevzular dönüyor bilemem diyor mesela. Değil mi? İşte